İnsan neden kilo alır? Çünkü biz kalori fazlası gıda tüketiyoruz diye düşüneceksiniz. Bu bir neden olabilir. Fakat toplumun gerçek kilo alma sebebi yediklerinin kalori fazlalığı değil, o kaloriyi yakmakla ilgili süreçlerde bazal metabolizma dediğimiz vücudun birim zamanda yakma hızındaki düşüştür. Yani bir metabolizma 2000 kilokalori yakıyorsa, 2000 kilokalori yakan bir bedenin tükettiği gıda 1500 kaloriye düştüğünde beklenen odur ki 500 kilokalorilik bir kilo verişi olsun. Fakat insanlar 1500 kilokalori tükettikleri bir süre içerisinde bir süre sonra nasıl oluyor da kilo alıyorlar? İşte diyet yaparken yaşadığınız gerçek sorun tam da burası. Siz 1500 kilokalori alırken metabolizmanızın hızını 1000 kaloriye çekiyorsunuz. Bunun anlamı ne? Fizyolojiyi yavaşlatan ve mitokondrinin birim zamanda ürettiği enerjiyi düşüren gıdalar tercih ediyorsunuz. Nedir bunlar? Limon tüketiyorsunuz, salatalık tüketiyorsunuz, yeşillikler tüketiyorsunuz. Kaloriyi 1500 kaloriye çekmeyi başarıyorsunuz. Ama unutuyorsunuz. Mitokondri bu salatalıktan, bu limondan, bu sirkeden öylesine etkileniyor ki birim anda ürettiği enerji 1000 kaloriye çekmiş. Sen halen 500 kilokalori alıyorsun. Dolayısıyla insanların kalorilerinin yüksekliğinden daha önemli bir konu var. Bazal metabolizmalarını nasıl hızlandıracaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Bir yağın yakılma sürecine niyet ettiğinizde ilk yapmanız gereken şey mitokondriyi canlandırmak zorundasınız. Mitokondriyi canlandıracaksanız neyle çalışıyor mitokondri? Oksijen. Oksijene aktarım sürecinde en büyük aracınız ne? Akciğerler. Bir nefesi öğrenemeyen birinin kilo verme sürecini başarabilmesini hayal edemezsiniz. Dolayısıyla nefes alma kavramını 1/3 oranında yaşayan bir nesil, böylelikle bütün neslin 2/3 oranında obez olduğu nesle dönüşmüş durumdayız. Yani biz toplum olarak birçoğumuz akciğerimizin sadece 1/3 kapasitesini kullanıyoruz. Hatta birçoğumuz bundan da daha azını kullanıyor. Bu nasıl olacak da nefesin gücünü, mitokondriyal aktivitenin gücüne dönüştüreceğiz? Diyaframatik nefes ve daha böyle güçlü kasları kullanarak, yani akciğerin intrakostal kaslarını aktifleştirerek yapılan nefesler sizin düşündüğünüzden daha fazla oksijenin fizyolojiye dahil olmasına katkı sunacak. İkincisi, bir metabolizmanın en büyük aracı tutuşturmaktır. Karbonhidratları terk ederek kilo vermeye çalışanların kulakları çınlasın ki karbonhidrat yağların tutuşturucusudur. Karbonhidratları tüketmeyen, sıfır ekmekle, sıfır şekerle besleneyim derken kilo vermeye çalışanların başına neler geliyor? Kolajenler glukoza dönüşüyor. Yani fizyolojinizin en büyük ihtiyacı olan tutuşturucunuz protein gibi yüksek maliyetli, bedeni yaşlandıran atıkları bolca üreten üreyi, ürik asidi, amonyağı bir bedenin başına dert yapıyor. Yaşlandıran bir süreci kendi o basit hatası yüzünden. Yani bir şeker tüketmeyeceğim derken mitokondri o ihtiyacını nereden karşılıyor? Kolajenlerinizden harcıyor. Kolajenlerinizi yıkıyor. Bu da sizin yaşlanma sürecinizi en çok hızlandıran temel hatanız oluyor. Yağ yakmaya geçeceksen o zaman tutuşturucuya ihtiyacın olacak. Tutuşturucun da karbonhidrat olacak. Yakıcın derin nefes olacak. Bu ikisini bir araya getirdin. Şu andan itibaren artık yağ yakma hazırsın. Birim anda kasların tüketebileceği enerji 84 kilokaloriken yağların maliyeti sadece 2 kilokaloridir. Yani fizyoloji kasları kullanmaya başladığı andan itibaren bir yüksek maliyetli hale dönüşür. Sizin yapmanız gereken şey kas hareketliliğine ait bir farkındalığa ihtiyacınız var. Bu şunu söylemek istiyor. Daha kaslı bir yapıya dönüşmek zorundasınız şeklinde de anlayabilirsiniz. Hayır, sahip olduğunuz kasları daha aktif kullanmak zorundasınız da anlayabilirsiniz. Ben ikincisini kastediyorum. Kasların
daha aktif kullanımı ile ilgili. Bu ne demektir? Yani illaki bir yürüyüş yapmak mı? Değil. Oturduğunuz yerde bileklerinizi kullanıyor olmanız da bir kas hareketidir. Bunun yanında siz oturduğunuz yerde bacaklarınızı squat halinde veyahut da hafifçe zorlamak da bir hareketliktir. Bir kasın mutlaka aktifleşmesi onun üreteceği enerjiyi artırır. Enerjinin artımı demek daha fazla yağın mitokondri daveti demektir. Gelelim yağlar mitokondriye doğru nasıl gönderilir kısmına. Fizyoloji. Bir dinlenme anında yağları mitokondriye taşıyamamaktadır. Burayı hep atlarsınız. Yağları mitokondriye taşımak isteyenler mutlaka orada bir ısınmayı bekler. Fizyoloji ısınmadan yağları kullanmak konusunda son derece beceriksizdir. Bu nedenle bir bedeni ısıtmak zorundasınız. Isıtmanın kurallarını söylüyorum şimdi. Bir, gıda olan ısıtıcılarımız var. Bunların adı zencefil, pul biberi, karabiber ve daha güçlü baharatları kullanmak. Bu ısıtıcı baharatların sayesinde beden daha güçlü bir şekilde, daha kararlı bir şekilde yağları iştahlanır. Yağları davet edebilir hale gelir. İkincisi dışarıdan ısınmak. Bu sıcak duş olabilir. Bu aynı zamanda sizin daha fazla güneş görmeniz olabilir. Bu daha fazla herhangi bir şekilde egzersiz yapmak da olabilir. Bunların hepsi dıştan ısıtılır, içten ısıtılır. Vücut doğal akışında yağlara yönelmeye başlar. O zaman senin kilo verme sürecin senin artık rutin yaşam biçimin olur. Vücudu en çok soğutan davranış hatalarımızdan birisi buzdolabından çıkarıp yediğimiz yoğurtlar. Bu iyi bir soğutucudur. İkinci ve çok ciddi bir soğutucu davranış hatamız var. Kışın ortasında limonata içmek. Üçüncüsü çok su içmek. Bir fizyoloji yapabileceğiniz en önemli hatalardan bir tanesi ihtiyaç olmayan suyu içmek yorgunluk sebebidir. Çünkü bir beden sürekli onu ısıtmakla uğraşır. Klima etkisi gibi bedeninizi soğutur. Mitokondri soğumaya başlar. Adeta karbüratörü soğutulmuş motor olur. Bu nedir? Bir arabanın çalışma verimliliğini düşürür. Bedenin de böylesi bir verimlilik düşüşünün sebebi lüzumsuz miktarda ihtiyaç olmayan suyu içmiş olmanızdır. Doğru suyun miktarı ile ilgili bir videomuz var. Bu videoyu izlemiş olursanız oradaki detayı göreceksiniz. Çok su içiyorsanız o suyun bir amaca hizmet etmesi gerekiyor. Çok hareketlilik, çok spor ya da çok fazla yemek yemiş olmalısınız ki, çok terlemiş olmalısınız ki bu su hak ettiği işi, görevi icra etmiş olur. Böylece vücudu terk eder. Unutmayın, az mineralli bir su içersiniz ve kesinlikle bol mineralli idrar yaparsınız. Az mineralli bir su içersiniz ve kesinlikle bol mineralli ter dökersiniz. Her su içişi çıkışıyla daha maliyetlidir. Fizyoloji bir süre sonra mineral açığı nedeniyle yorgunlaşır, halsizleşir. Bu nedenle doğru su içmenin önemli bazı ipuçlarını diğer videolarımızda mutlaka izlemelisiniz. Bölgesel bir yağlanma sorununu çözmeye çalışanlar. Böylesi bir iddianız, böylesi bir hevesiniz, heyecanınız varsa unutmayın, fizyolojide temel bir yasa vardır. Vücut ısınan bölgeyle ilgilenir. Soğuk bir bölgenin onarımını da geç yapar, oradaki yağları da geç fark eder. Dolayısıyla göbeği ısıtmayı başarmalısınız. Göbek özellikle açken, sıcaksa enerjisini buradan temin eder. Göbek özellikle tokken ısıtılırsa depoyu burayı kullanır. Şimdi burada bir handikap çıktı ortaya. Ben ne zaman ne yapacağım? Özellikle yemeklerden 2 saat sonra bedeniniz depo alanı arar. Kanın gittiği yeri depolar. Dolayısıyla göbek çevresi tokken, eğer ki sıcaksa vücut gelir buraya depo olarak istif eder. Eğer ki acıktınız, açlık sürecinde göbeğiniz sıcacıksa kan gelir buradan yağları alır, yakıt deposuna götürür. Dolayısıyla fizyolojinin temel kuralı bir bölgeyi ısıtabilirsek açlıkta
Oradan yakıtı çekeriz. Eğer bir bölgeyi soğutursak oranın depo olarak kullanılmasına sebebiyet veririz. Bölgesel bir kilo verebilmek aslında mümkün. Bunun sırrı vücudun açken enerjiyi nereden temin edeceğine siz karar verirsiniz. Vücut sıcak bölgeden enerji çeker. Öyleyse sıcak bölgenizi siz belirliyorsunuz. Açlık anlarınızda, özellikle açlık uygulamalarında, intermittent fast yaptığınız zaman diliminde göbeğinizden yağın çekilmesini isteyenler sıcak tutun. Orası ne kadar sıcaksa kan dolaşımı bu kadar yüksek olur. Yüksek bölgeyi tercih eder. Ve unutmayın, yağ eşittir sıcaklık ister. Soğuk bir bölgenin yağını alıp da kullanma becerisi en düşük haldedir. Uyurken kilo vermek isteyenler, eğer odanızdaki havalandırma güçlüyse, camlarınızı açık tutma şansınız varsa kilo verme şansınız daha fazladır. Yorganınız eğer ki daha böyle ısıtıcıysa, sıcak bedenlerin yakma hızı daha fazladır. Uyumadan 3-5 dakikada olsa kalp tepe atımını 120'nin üzerine çıkaranlar uyurken daha güçlü kilo verecekleri kesindir. Uyumadan önce vücudu ısıtan bir pul biberli, karabiberli, zencefilli bir içecek. Böylesi bir içecek içmek ya da cinsekli bir içecek içmek, vücudun kalp tepe atımını yükseltecek minik bir egzersiz yapmak, uyuma sürecinin de enerji üretim fazını aktifleştirerek başladığı için daha güçlü yağ yakım sürecini devam ettirmiş olursunuz.